Ören Ayşe Hobileri YouTube kanalından herkese selamlar arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü örgü videomuzda iki şiş örgülerinizde kullanabileceğiniz muhteşem bir örgü modelinden bahsedeceğim. Modelim hem çok kolay, hem çok zarif, hem çok hoş duran bir model. Ajurlu bir model olacak arkadaşlar. Modelimde kullanacak olduğum ipim şöyle bir bebe yünü, şişlerim ise 3,5 numaralı şişler. Hemen modelin yapım aşamasına başlayalım. Şöyle ipimi ve şişlerimi alıyorum ve ilmek atarak modelime başlıyorum. Bismillahirrahmanirrahim. Ben sizlere küçük bir parça gösterecek olduğum için çok fazla ilmek atmayacağım. Sizler yapacak olduğunuz örgü modeline göre ilmeklerinizi atarsınız arkadaşlar. Modelim 4 ve 4'ün katlarından oluşuyor. Artı 4 ilmek arkadaşlar. Bu en son atmış olduğumuz 4 ilmeğin 2 tanesi modelimiz için, 2 tanesi kenar ilmekleri için olacak. Evet, hızlıca ilmeklerimi atıyorum. Dediğim gibi çok fazla ilmek atmayacağım. Şöyle bir sayalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 ve 20. 20 ilmek üzerinden anlatım yapacağım. Ben modelime lastik uygulamayacağım. Lastik istemeyen bir örgü modeli arkadaşlar. Sizler dilerseniz lastik uygulayabilirsiniz. İlk sıram olduğu için ilk ilmeğimi örerek modelime başlıyorum. Modelimin birinci sırasındayım. Yani bu örmüş olduğum sıra modelime dahil arkadaşlar. 2 ilmek ters örüyorum. Kenar ilmeğinden sonra 2 ilmek düz örüyorum. Modelimin birinci sırasında 2 ilmek ters, 2 ilmek düz olacak şekilde sıramı tamamlayacağım. Evet. 2 ilmek düz, 2 ilmek ters. Ve kenar ilmeğimi de örüyorum. Modelimin ikinci sırasına geçiyorum. İkinci sıramızda ilk ilmeğimi örmeden alıyorum. 2 ilmek düz, 2 ilmek ters. Yani ikinci sıramızda arkadaşlar ilmeklerimizi gördüğümüz gibi örüyoruz. Yine 2 ilmek ters, 2 ilmek düz olacak şekilde ilerliyorum. Modelimin 3. sırasına geçiyorum. Modelimin 3. sırasında ajur uygulaması yapacağız. Şöyle ilk ilmeğimi örmeden alıyorum. 1 ilmek ters örüyorum. Bakın 1 ilmek ters ördüm. Takip eden 2 ilmeğin öncelikle şöyle yerlerini değiştiriyorum. Sonrasında ikisini beraberce kesiyorum. Bakın sağa doğru kesim yapmış oldum. 2 ilmek doladım şişimin başına, 2 ilmek kestim. Burada da sola doğru kesim yapmış oldum. Takip eden 2 ilmeğin öncelikle yerlerini değiştiriyorum. Ve kesim yaptım. 2 ilmek doladım. 2 ilmek düz ördüm. Takip eden 2 ilmeğin yerlerini değiştiriyorum. Burada yerlerini değiştirmeyip de şöyle soldan sağa doğru da kesim yapabilirsiniz arkadaşlar. Bu işlem kamera karşısında biraz zor olduğu için ben bu şekilde gösteriyorum sizlere, fakat her iki türlü de olabilir. Modelimizin 3. sırasında bu şekilde işlem yapıyoruz. 2 ilmeğin önce yerlerini değiştirip sonrasında kesiyorum. 2 ilmek doluyorum. Tekrar 2 ilmek kesiyorum. Ve son ilmeğimi ters bir şekilde ördüm.
Kenar ilmeğimi de örüyorum. Modelimin 4. sırasındayım. Burada ilk ilmeğimi örmeden alıyorum. Devamında gelen bir ilmeğimi düz örüyorum. Zaten düz bir şekilde. Takip eden bir ilmek ters. Yine ters olarak ördüm. Takip eden 2 ilmeğim şişime dolamış olduğum ilmekler. Bu ilmekleri teker teker olmak kaydıyla düz bir şekilde ördüm. 2 ilmek düz ördüm yani. Takip eden 2 ilmeğim ters. Yine 2 ilmeği ters olacak şekilde örüyorum. 2 ilmeğim düz. 2 ilmeğim ters. Bakın şişimin başına dolayarak almış olduğum ilmekleri düz bir şekilde örüyorum. Evet. Şimdi burada hem bu modelimizi bitirme işlemi yapacağız hem dekine bir sonraki modelin kurumu olacak arkadaşlar. Bu sıramıza başlamadan önce beni buraya kadar izleyen arkadaşlarımdan küçük de olsa bir yorum rica ediyorum. Bir emoji olabilir, bir çiçek olabilir, bir yaprak olabilir, nokta olabilir, hiç fark etmez. Şimdi ilk ilmeğimi örmeden aldım. Takip eden ilmeğim ters. Yine bu ilmeğimi ters bir şekilde örüyorum. Takip eden düz. Yine düz olarak ördüm. Takip eden 2 ilmeğim ters bir şekilde örüyorum. Bu şişimizin başına dolamış olduğumuz ilmekler bakın ön yüzünde ters oluyor, arka yüzünde düz oluyor arkadaşlar. Bu da bir püf noktası olsun. Burada ilmeklerimizi gördüğümüz gibi örüyoruz. Yani yine 2 ters, 2 düz olacak şekilde ilerliyoruz. Hem ilk modelin bitimi hem de ikinci modelin başlangıcı olacak arkadaşlar. Bu 2 sıramız. Evet, yine modelin arka yüzündeyiz. Arka yüzünde ilmeklerimi yine gördüğüm gibi örüyorum. Oldukça kolay gördüğünüz gibi arkadaşlar. Evet, son ilmeklerimi de örüyorum. Evet, şimdi tekrardan ajur koyacağız. Fakat bu sıramızda ajurları kaydıracağız arkadaşlar. Şöyle şuradaki boşluklara gelecek şekilde uygulayacağız. Bunu nasıl yapacağız? İlk ilmeğimi örmeden alıyorum. Bir ilmek ters ördüm. Bir kez doladım bakın. Ajurumu buraya alıyorum. Bir kez doladım. Takip eden 2 ilmeği düz bir şekilde kesiyorum. Sonrasında gelen bir düz bir ters ilmeğim var. Bu ilmeklerimi de yine şöyle yer değiştiriyorum. Evet, 2 ilmeğin yerlerini değiştiriyorum arkadaşlar. Şöyle. Ve bu 2 ilmeği düz bir şekilde ördüm. Tekrar şişimin başına 2 kez doladım. 2 ilmeği beraberce örüyorum. Takip eden 2 ilmeğin şöyle yerlerini değiştiriyorum arkadaşlar. Ve düz bir şekilde ördüm. 2 kez doladım. Aynı işlemleri yapıyoruz. Sadece ilk baş kısımda ve son kısımda değişiklik oluyor. Çünkü ajurları ne yapıyorduk? Kaydırıyorduk.
ilmeklerimin yerini değiştirdim ve düz bir şekilde örüyorum. 2 kez başına doladım. 2 ilmeğimi beraberce ördüm. Tekrar 2 ilmeğin yerlerini değiştiriyorum arkadaşlar. Yine düz bir şekilde ördüm. 2 kez başına doladım ve bakın burada 2 kez başına dolamıyorum. Ne yapmıştık? İlk başta bir kez dolamıştık. Yine bir kez doluyorum ve kenar ilmeğini örüyorum. Devam ediyorum. Modelimizin arka sırasındayım. İlk ilmeğimi örmeden alıyorum. Devamında gelen ilmeğimi bakın düz bir şekilde örüyorum. Burada şişimin başına dolamış olduğum ilmeğim var. Bunu da düz olarak ördüm. Ne yaptım? 2 ilmek düz ördüm. 2 ilmek ters. Takip eden 2 ilmeğim şişimin başına dolamış olduğum ilmekler. Bunları yine düz bir şekilde örüyorum. Modelimizin arka kısmında farklı bir işlem yapmıyoruz zaten. Aynı şekilde ilerliyor arkadaşlar. İlmekleri gördüğümüz gibi örüyoruz. Evet. Son ilmeklerimi de ördüm. Burada yine ilmekleri gördüğümüz gibi örüyoruz. Aynı zamanda bir sonraki modelin hazırlığını yapmış oluyoruz. Yani hem bu modelimizin bitimi hem de 3. modelin ilk sıraları. İki ilmek düz, 2 ilmek ters. İki ilmek düz, 2 ilmek ters. Ve son olarak yine ilmekleri gördüğümüz gibi örüyoruz arkadaşlar. 2 ilmek düz, 2 ilmek ters. 2 ilmek düz, 2 ilmek ters. Evet, şimdi modelde ne yapacağız? Tekrar ilk başta yapmış olduğumuz gibi ilk 3. sırada yapmış olduğumuz işlemi yapacağız. Yani ajurlarımızı tekrardan buralara kuracağız arkadaşlar. Şöyle kaydırdık ya. Şimdi tekrardan aynı buradaki gibi olacak. Şöyle hemen ilk sırasını göstermek istiyorum sizlere. İlk ilmeğimi örmeden alıyorum. Bir ilmek ters örüyorum. 2 ilmeğin bakın bir ters bir düz ilmeğim var. Bunların yerlerini değiştiriyorum. İkisini birlikte örüyorum. 2 kez doladım. Takip eden 2 ilmeği beraberce örüyorum. Takip eden 2 ilmeğin yerlerini değiştiriyorum. Birlikte ördüm. 2 kez doladım şişimin başına. 2 ilmeği kesiyorum. 2 ilmeğin yerlerini değiştiriyorum. İkisini birlikte ördüm. 2 kez doladım. 2 ilmeği beraberce örüyorum. İki kez doladım. 2 ilmeği beraberce örüyorum. Bakın tıpkı ilk baştaki gibi
Bir ilmek ters ördüm ve bir ilmek düz. Şöyle bakın, görüyorsunuz. Şimdi ben sizlere büyük bir parça örmüştüm. Onu göstereceğim arkadaşlar. Şöyle bakın. Şu parçaları kenara alalım. Oldukça zarif, oldukça güzel bir model arkadaşlar. Şöyle çapraz çapraz görüntüler veriyoruz. Ajurlarımız yer değiştirdiği için bu şekilde bir görüntü oluyor. Gördüğünüz gibi lastik istemiyor model. Dilerseniz lastik yapabilirsiniz, tabii ki tercih meselesi. Şöyle arka kısmını da göstermek istiyorum. Arkası da gayet hoş, gayet güzel duruyor. Kenar ilmeklerimi de göstermek istiyorum. Bu da birlikte beraberce örmüş olduğumuz parça. Takıldığınız yer olursa yorumlar kısmından yazabilirsiniz veya videoyu tekrar başa sararak da izleyebilirsiniz arkadaşlar. Görüyorsunuz, oldukça esnek bir model. Modelimizden neler yapabiliriz? Modelimizden yelek şal yapabiliriz arkadaşlar. Çeyizlik yelekler, çeyizlik şallar olabilir. Anne yelekleri, bayan yelekleri, bebek yelekleri olabilir. Her türlü iki şiş örgü alanında kullanabilirsiniz. Dilerseniz hırka, atkı, bere, şapka, süveter tarzı örgülerde kullanabilirsiniz arkadaşlar. Oldukça güzel, oldukça şık, her örgüye de yakışabilen şahane bir model. Evet, ben çok beğendim. Umarım da anlatımdan memnun kalmışsınızdır. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Bir sonraki videolarda buluşmak üzere diyorum. Sevgiyle kalın, hoşça kalın.